Sadece 390 euroya 4 ülke ve 7 şehir nasıl mı gezilir? Gelin nasıl yaptığımı size göstereyim. Şimdi birlikte Türkiye'den yola çıkacağız. Adım adım, şehir şehir, ülke ülke birlikte gezeceğiz. Bu videonun sonunda siz de böyle küçük bir bütçeyle herhangi bir tura katılmadan kendi başınıza veya arkadaşlarınızla çok kolay bir şekilde birçok yeri gezebileceğinizi göreceksiniz. Merak etmeyin, şehirden şehire geçerken otobüse birlikte bineceğiz, birlikte yolculuk yapıp birlikte ineceğiz. Şehirde gezilmesi gereken yerleri birlikte gezeceğiz. Tüm bunları yaparken her birinin maliyetini tek tek göstereceğim. Bu geziyi yaptığınızda denize, kuma, güneşe doyacak, tarihin içine dalarak orta çağa parmaklarınızla dokunacaksınız. Yurt dışında tatil yapmak veya farklı kültürler tanımak isteyenler için en iyi seçenek Balkan ülkelerine gitmek. Bu ülkelerin çoğuna vizesiz bir şekilde seyahat edebiliyor olmamız önemli bir avantaj. Özellikle diğer ülkelere göre ucuz uçuş alternatiflerinin olması da erişebilirlik açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca Balkan ülkelerinin diğer ülkelere göre daha ucuz olması da rahat hareket etmek açısından önemli bir faktör. O nedenle birlikte Balkanlara gidiyoruz. Gezimize Balkanlarda her dönem ucuz bir şekilde uçabileceğimiz hem de konumuz sebebiyle diğer Balkan ülkelerine kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğimiz Kosova'nın başkenti Priştine şehrine uçarak başlayacağız. Priştine'ye ortalama 30-50 euro arasında bir fiyata uçuş bulmak mümkün. 35 euroya aldığımız Priştine biletimizle İstanbul Sabiha Gökçen'den gezimize başlıyoruz. İstanbul'dan çıktıktan sonra yaklaşık 1 saat 45 dakika sonunda Kosova'nın Priştine şehrindeyiz. Pasaport kontrolünden geçip valizlerimizi alıyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Dışarıya çıktığımızda hemen sağ tarafımızda bulunan otobüs durağından 2 saatte bir kalkan otobüse binerek şehir merkezine gidiyoruz. Taksiyle ulaşım 15 euro, otobüs ücreti 3 euro. Yaklaşık yarım saat sonra şehirdeyiz. Öncelikle şehir merkezine yakın konumda olan otelimize yerleşiyoruz. 20 euroya tuttuğumuz otelde kişi başı 10 euroya kalıyoruz. Sonra Priştine'yi gezmeye başlıyoruz. Priştine 1-2 günde gezilebilecek küçük bir şehir. Şehirde görülmesi gereken yerlerin neredeyse hemen hemen hepsi İskenderbey Meydanı ve Rahibe Terasa Caddesi çevresinde bulunuyor. Şehir gezimize İskenderbey Meydanı'ndan başlıyoruz. Rahibe Terasa Caddesi üzerinde sağlı sollu kafeler, restoranlar mevcut. Caddenin sonunda Rahibe Terasa Katedrali var. Hemen onun üst tarafında Buş Parkı, parkın içinde ulusal kütüphane ve tamamlanmamış bir Sırp kilisesi var. Rahibe Terasa Katedrali'nin arkasından geçen yolu takip ettiğimizde 700-800 metre sonra Bill Clinton heykeli var. Bill Clinton heykeli ve çevresini gördükten sonra İskenderbey Meydanı'na tekrar geri geliyoruz. Bu sefer diğer yöne doğru gidiyoruz. Diğer yöne doğru gittiğimizde eski Priştine çarşılarını ve camileri görmek mümkün. Görülecek yerleri gördükten sonra artık yemek yiyip bir şeyler içebiliriz. Priştine gerçekten çok ucuz bir şehir. 5 euro gibi bir fiyata çok güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Priştine ve Kosova ile ilgili detaylar için en ucuz Avrupa ülkesi Kosova videoma da göz atabilirsiniz. Sabah şehir merkezine 20 dakika yürüme mesafesindeki terminale gidiyoruz. Priştine'de metro yok. Otobüs kullanılıyor. Fakat otobüs de çok nadir geçiyor. O yüzden genelde taksi tercih ediliyor. Veya kısa mesafelere yürüyerek gidebilirsiniz. Rahibe Terasa Katedrali'nin arka tarafından giden M9 yolu var. Bu yolu takip ediyorsunuz. Yürüyerek de zaten 20 dakikalık bir mesafe. Evet, başladığım noktadan 20 dakikalık bir yürüyüş sonucunda Priştine otobüs terminaline geldik. Buradan Prizren'e gideceğiz. Her yarım saatte kalkan Prizren otobüslerine binelim. Bilet almamıza gerek yok. Otobüste boş bir koltuğa oturuyoruz. Muavin birazdan ücretleri toplamaya başlayacak. Kişi başı 5 euro. Yolda binenler de oluyor. Bunu dolmuş mantığıyla düşünebilirsiniz. Otobüs dolduğu için ayakta gidenler de var. Yaklaşık 2 saat sonra Prizren terminalindeyiz. Prizren küçük bir yer, bir günde gezilebilecek bir yer. O nedenle biz Prizren'de akşama kadar gezip yine bu terminalden Budo'ya geçeceğiz. Terminal çıkışına gelip sağa doğru 1-2 kilometre yürüdüğümüzde Prizren'in kalbi Şadırvan Meydanı'ndayız.
Gezilmesi gereken yerlerin çoğu zaten Şadırvan Meydanı'nın etrafında bulunuyor. Prizren küçük bir yer. Gezilecek yerler de birbirine çok yakın. Şadırvan Meydanı'nda görülmesi gereken yerlerden Sinanpaşa Camisi bulunuyor. Camiyi görüyoruz ve caminin yanındaki sokaktan yukarıya doğru çıktığımızda Prizren Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Kalaya yazılarını takip edip 20-25 dakika yürüdüğümüzde Prizren Kalesi'ndeyiz. Kaleye girişte ücret ödemiyoruz. Kaleyi geziyoruz. Prizren'i yukarıdan izliyoruz, manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Kale gezimizin ardından aşağı iniyoruz. Aşağı inerken gördüğümüz kilise kapalı. Buraya giremiyoruz. Meydana tekrar geri dönüp Sinanpaşa Camisi'ni sırtımıza alıp yukarıya doğru devam ettiğimizde bir Sırp kilisesi var. Bu Sırp kilisesine geliyoruz. Kilisenin içinde çekim yapmak yasak. Kiliseyi görüyoruz ve Şadırvan tarafına doğru tekrar geri dönüyoruz. Şimdi meydanda bulunan köprüden karşıya geçelim. Türk Konsolosluğu'nun yanındaki sokaktan girer girmez 20 metre ileride Halveti Tekkesi var. İçinde buz gibi akan bir çeşme var. Buradan suyumuzu içelim ve biraz dinlenelim. Halveti Tekkesi'nden çıkıp önce sola sonra sağa dönüp 250-300 metre yürüyünce Saat Kulesi'ni görüyoruz. Hemen onun altındaki Prizren Arkeoloji Müzesi'ni geziyoruz. Bahçesinde Roma döneminden kalma tarihi eserleri görüyoruz. Zaten küçük bir yer. Buradan çıkıp yine cadde üzerinden devam ettiğimizde Fatih Sultan Mehmet'in Prizren'i aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı kilise olan Cuma Camisi'ne geliyoruz. Balkan Savaşları ile Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinin ardından burası tekrar kilise haline dönüştürülmüş. Prizren'de görülmesi, gezilmesi gereken başlıca yerleri gördük. Daha detaylı gezi için Prizren gezisi videoma göz atabilirsiniz. Görülmesi gereken yerleri gördüğümüze göre artık Şadırvan Meydanı'na gidip Şadırvan Meydanı'nın etrafında bulunan restoranlarda bir şeyler yiyip kafelerde bir şeyler içebiliriz ve dinlenebiliriz. Budva otobüs saatimize kadar serbestiz. Priştine küçük ama güzel bir şehirdi. Priştine gezimizin ardından terminale geliyoruz. Otobüsümüz gece 11'de. Biletimizi özellikle yaz döneminde olduğu için 15-20 gün önceden aldık. Yoksa yer bulunmuyor. Priştine Budva biletimiz 20 euro artı 1 euro vergiyle beraber toplam 21 euroya geldi. Otobüsümüz 1 saat gecikmeli şekilde geliyor. Otobüse bindiğimizde pasaport bilgilerimizi muavine yazdırıyoruz. Muavin bu listeyi sınır geçişinde gümrük memuruna bırakıyor. Yolculuğumuz başlıyor. Biraz bozuk bir yolda ilerliyoruz. Yolculuğumuzun çoğu Arnavutluk sınırları içerisinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 6 saat süren yolculuktan sonra Budva terminaldeyiz. Budva'da kalacağımız otel terminale çok yakın. Yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesinde. Eğer bütçeniz kısıtlıysa Budva gibi küçük yerlerde çok merkezi bir otelde kalmanıza gerek yok. Şehir dışında olmadığı müddetçe en fazla 20-25 dakikada şehir merkezine ulaşmak mümkün. O nedenle ben terminale yakın, şehir merkezine de 20-25 dakika mesafede olan bir otel tercih ettim. Bu otelde günlük kişi başı 23 euro ödüyoruz. Otele ulaşıyoruz. Check-in saati henüz gelmediği için çantalarımızı bırakıp üstümüzü değişip denize doğru gidiyoruz. Budva'da 2 gün kalacağız. Bu süreyi uzatabilirsiniz. Çünkü deniz tatili açısından Budva gerçekten çok iyi bir yer. Bir sürü plaja sahip, denizde yüzerek zaman geçirebilirsiniz. Burada uzun süreli tatil yapabilirsiniz. Öğlene kadar güneşlenip denize girip geliyoruz. Çekim ve yerleşmeden sonra Budva'nın ünlü Old Town bölgesini gezmeye başlıyoruz. Burası gerçekten etkileyici bir yer. Dar sokaklarıyla, çeşitli orta çağdan kalma yapılarıyla o tarihi atmosferi hissediyorsunuz. Old Town'da görülmesi gereken yerleri görüyoruz ve Old Town gezimizi bitirdikten sonra Mogren Beach'e doğru yürüyoruz.
Mogren Beach'e giderken sol tarafımızda Budva'nın sembolü deniz kızı heykelini görüyoruz. Onun önünde birkaç fotoğraf çekiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 200 metre sonra Mogren Beach'teyiz. Mogren Beach bence Budva'daki en güzel plajlardan bir tanesi. Burada akşama kadar güneşlenip denize giriyoruz, dinleniyoruz. Muhteşem bir deniz, muhteşem kum. Gerçekten denizi tertemiz. Akşama kadar Mogren Beach'teyiz. İkinci günümüzde Sveti Stefan'ı göreceğiz. Sveti Stefan'a direkt gidebiliriz. Fakat Sveti Stefan'a doğru olan plajların hepsini merak ettiğim için bunların hepsini görmek istiyorum. O nedenle Old Town'un yanından başlayarak sırasıyla plajları göre göre, beğendiğimiz plajda dinlenerek, yüzerek, zaman geçirerek Sveti Stefan'a doğru yürüyeceğiz. Sveti Stefan'a doğru gidiyoruz, sırayla plajları geziyoruz. Bu plajların tamamını anlattığım Budva videomu izleyerek bu plajlar hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Akşam üstüne doğru Sveti Stefan'a ulaşıyoruz. Muhteşem bir gün batımı bizi bekliyor. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Sveti Stefan'a giriş yasak, o nedenle giremiyoruz. Bu gezimizden sonra yukarıya doğru yola çıkıyoruz. Yol üstünden geçen minibüslere binip şehre dönüyoruz. Budva, gece hayatı açısından da bol alternatif sunan bir şehir. Yani Budva'da başlı başına bir tatil yapabilirsiniz. Budva gezimiz çok güzel geçti. Budva'dan sonraki durağımız Tivat. Evet, biletleri buradan alacağız. Budva'dan Tivat'a geçiyoruz. Tivat'a geçmemizin sebebi Kotor Körfezi'nde Tivat kalınabilecek en ucuz yerlerden bir tanesi. Kotor'a da zaten yakın mesafede. O yüzden Tivat'ta kalmayı tercih ettik. Budva'dan Tivat'a geçeceğiz. Bu arada Budva'dan Tivat 5.80 euro. Tivat'a geldik. Budva'dan 40 dakikalık yolculuk sonucunda Tivat'a ulaştık. Şimdi otelimize gideceğiz. Tivat'ta yine terminale 15 dakika yürüme mesafesinde bulunan bir otel tercih ettim. Otelimiz Tivat'ın en önemli yeri olan Porto Montenegro'ya 20 dakikalık yürüme mesafesinde. Ücreti ise günlük kişi başı 23 euro. Burada 3 gece 4 gün kalacağız. Konaklama açısından Tivat'ı tercih etmemizin sebebi Tivat'ın Kotor Körfezi'nde bulunan bütün şehirlere yakın bir konumda olması ve ulaşımının kolay olması. Ayrıca daha fazla konaklama alternatif sunması ve diğer şehirlere göre de ucuz olması. O nedenle konaklamamızı Tivat'ta yaparak diğer şehirleri günübirlik gezeceğiz. İlk günümüzü Tivat'a ayırıyoruz. Tivat'ta ilk gün gezeceğimiz yerler Porto Montenegro Yat Limanı ve çevresi olacak. Otelimizden 20 dakikalık yürüyüşten sonra Porto Montenegro'dayız. Burası oldukça lüks bir yer. Dünyaca ünlü markaların çoğunluğunun burada mağazası bulunuyor. Burası eski bir deniz üssüymüş. Kanadalı bir iş adamı burayı alarak yat limanına çevirmiş. Limanda yüzlerce lüks yat var. Ayrıca rezidanslar ve restoranlar da var. Limanın içinden yürüyerek limanın sonuna doğru gidiyoruz. Limanın sonunda deniz müzesi var. Eski Yugoslav deniz araçlarından birkaç örneğin bulunduğu deniz müzesini geziyoruz. Deniz Müzesi gezimizin hemen ardından Deniz Müzesi'nin hemen üst tarafında bulunan Kaptan Parkı'na doğru yürüyoruz. Buraya Kaptan Parkı denmesinin sebebi buradan denize açılan kaptanların yerlerden çeşitli ağaçlar getirerek buraya dikmesiymiş. Yat limanı bölgesini gezdikten sonra deniz ve plaj manzaralı bir şekilde yarım saatlik bir yürüyüşün ardından bir ortaçağ köyü olan Donja Latva'ya geliyoruz. Burası 800 nüfuslu çoğunlukla Hırvatların yaşadığı tarihi bir köy. Köyün sokaklarını geziyoruz, kilisesini geziyoruz.
Tivat gezimizin ilk günü için bu kadar yeterli. İkinci gün Herzeg Novi'yi gezeceğiz. Deniz malzemelerimizi de yanımıza almayı unutmuyoruz. Çünkü Herzeg Novi'de görmemiz gereken yerleri gördükten sonra günün geriye kalan kısmında denize gireceğiz. Herzeg Novi'ye gitmek için önce terminale gidiyoruz. Herzeg Novi otobüsüne bilet alıyoruz. Bu arada Kotor üzerinden gidenlere değil de feribotla giden otobüslerden bilet almayı unutmuyoruz. Bilet ücretimiz 4 euro. Yaklaşık 2 saat sonra Herzeg Novi'deyiz. Herzeg Novi terminalinde iniyoruz. Tivat'a gidecek olan son otobüse dönüş biletimizi alıyoruz. Çünkü son anda gelip yer sorunu yaşamak istemiyoruz. Herzeg Novi'ye ulaştık. Herzeg Novi'yi gezeceğiz. Terminalden aşağı doğru 15 dakika yürüdüğümüzde tarihi meydandayız. Sırasıyla tarihi meydanı, Saat Kulesi'ni, onun hemen arkasındaki Bella Vista Meydanı'nı, meydanın içinde bulunan Aziz Mikail Katedrali'ni geziyoruz. Buraları gezdikten sonra oradan Kanlı Kule'ye doğru yürüyoruz. 15-20 dakikalık bir yürüyüş sonucunda Kanlı Kule'deyiz. Kanlı Kule'ye giriş ücreti 4 euro. Kanlı Kule'ye giriyoruz. Kanlı Kule'den muhteşem Herzeg Novi manzarasını izliyoruz. Kanlı Kule içindeki zindanlarda yatan insanların duvarlara yazdığı yazılar ve çizimler insanı etkiliyor. Kanlı Kule gezimizi bitirip Old Town sokaklarından aşağıya doğru yürümeye başlıyoruz. Bir diğer kale olan deniz kenarındaki Forte Mare'ye ulaşıyoruz. Kanlı Kule'ye girip Herzeg Novi manzarasını izlediğimiz için deniz kalesine girmeyi tercih etmiyoruz. Girmek isteyenler için burasının girişi de 4 euro. Deniz kalesinin yanındaki merdivenlerden sahile inip kendimize güzel bir yer bulup denize giriyoruz. Akşama kadar güneşleniyoruz ve denizin tadını çıkartıyoruz. Akşam 19.30'daki son Tivat otobüsüne yetişip Tivat'a geri dönüyoruz. Herzeg Novi'yi detaylı bir şekilde anlattığım Herzeg Novi gezi videomu da izleyebilirsiniz. Üçüncü günümüzde Kotor'u gezeceğiz. Tivat terminalinden Kotor'a geliyoruz. Mesafe yakın. Fakat biraz trafik var. 1 saatte Kotor'dayız. Kotor'da Old Town bölgesini gezeceğiz. Kotor terminalinde inip aşağıya doğru 500 metre yürüyünce Old Town bölgesine geliyoruz. 3 giriş kapısından en büyüğü olan deniz kapısından içeriye giriyoruz. Tam karşımızda tarihi Saat Kulesi var. Onun önünde suçluları bekletip halka gösterdikleri utanç sütunu var. Bu girdiğimiz meydanın adı ise Silah Meydanı. Burası Old Town'un en büyük meydanı. Old Town içinde birçok meydan var. Bu meydanların etrafında da birçok kafe ve restoran var. Eskişehir bölgesindeki gezimize bu noktadan başlıyoruz. Dönemin ünlü ailelerine ait konakları görüyoruz. Bunlardan birçok var. En önemlileri Bizanti konağı gibi konaklar. Bununla birlikte tarihi katedralleri ve kiliseleri görüyoruz. Old Town sokaklarında geziyoruz. Old Town gezimizi tamamlamamızın ardından yine geldiğimiz deniz kapısından çıkıp sağa dönüyoruz. 100 metre yürüyünce Campana Tower var. Burayı görüyoruz. Bundan sonraki durağımız tarihi Ortaçağ köyü Perast. Campana Tower'dan 100 metre yürüyünce Perast otobüslerinin geçtiği durağa geliyoruz. Bu duraktan otobüse biniyoruz. Yarım saatlik bir yolculuğun ardından Perast'tayız. Perast'ın manzarası muhteşem. Bu manzara eşliğinde tarihi sokaklardan aşağıya doğru yürüyoruz. Perast'ta ilk önce Saat Kulesi'ne gidiyoruz. Ama kapalı. Kulenin hemen yanındaki Sveti Nikola Kilisesi'ni görüyoruz. Daha sonra sahil yolunda yürüyüş yapıyoruz. İsterseniz Kayaların Lady'si denilen adaya tekne ile gidip gelebiliyorsun. Bunun ücreti ise 5 euro. Peras gerçekten atmosferi, manzarası ve yapıları ile mutlaka görülmesi gereken bir yer. Peras gezimizi oldukça memnun bir şekilde bitiriyoruz.
ve Peras gezimizin ardından tekrar Kotor'a dönüyoruz. Kotor'da yediğimiz akşam yemeğinin ardından Kotor gecelerini keşfedip Tivat'a geri dönüyoruz. Kotor'la ilgili daha detaylı bilgi için Kotor gezi videoma da göz atabilirsiniz. Tivat'taki 4. günümüzde Tivat'ta zaman geçireceğiz. Çünkü akşam 21.45'te Belgrad otobüsümüz var. Tivat'ta akşamüstüne kadar denize gireceğiz, güneşleneceğiz, denizin ve güneşin keyfini çıkartacağız. Günümüzü böyle değerlendireceğiz. Tivat'ta akşama kadar denize giriyoruz ve ardından akşamüstü otele dönüp eşyalarımızı alıyoruz ve terminale geçiyoruz. Daha önceden 37 euroya aldığımız Belgrad gece otobüsümüze binip bu gezimizdeki Kosova ve Karadağ'ın ardından 3. ülkemiz olan Sırbistan'a doğru yola çıkıyoruz. Gece otobüslerini tercih ederek hem günden hem de konaklamadan tasarruf etmiş oluyoruz. Kolay bir Sırbistan sınır geçişiyle birlikte yaklaşık 12 saatlik yolculuğun ardından sabah Belgrad'da oluyoruz. Belgrad terminalinde iniyoruz. Belgrad'da daha önce yüklediğimiz uygulama ile günlük olarak yaklaşık 1 dolara bütün otobüs ve tramvayları kullanabiliyoruz. Uygulamanın adı Belgrad Plus. Kredi kartı ile de işlem yapılabiliyor. Bu uygulamayı Belgrad'a gelmeden önce internetin olduğu bir yerde yüklemiş olmak kolaylık sağlıyor. Terminalden çıkıyoruz, tramvay ile otelimize ulaşıyoruz. Belgrad'daki otelimizi günlük kişi başı 15 euroya tutacağımız otelin merkezi bir yer olması avantaj. Fakat Belgrad içinde otobüs ve tramvaylar ile her yere kolayca ulaşım sağlanıyor. O yüzden çok merkezi olmasının o kadar da önemi yok. Belgrad gezimizi 2 gün olarak planladık. Belgrad'da 2 gün kalacağız. Önce otelimize yerleşip biraz dinleniyoruz. Sonra Belgrad'ı keşfetmeye başlıyoruz. Belgrad'da ilk günümüzde Belgrad içindeki görülmesi gereken yerleri göreceğiz. İlk durağımız Knez Mihailova Caddesi. Bu cadde Belgrad'ın kalbi, bir nevi bizim İstiklal Caddesi gibi diyebiliriz. Knez Mihailova Caddesi'nde geziyoruz. Daha sonra cadde sonundaki Kale Meydan denilen parka gidiyoruz. Bu parkın içinde Belgrad Kalesi de var. Belgrad Kalesi'nin içine giriyoruz, kalenin içinde geziyoruz. Kalenin uç noktasına gittiğimizde Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerin muhteşem manzarasını izliyoruz. Ve burada biraz dinleniyoruz. Kale gezimizin ardından Prenses Jübüke Konağı'na gidip görüyoruz. Oradan caddenin diğer ucundaki Cumhuriyet Meydanı'na yürüyoruz. Bu meydan Belgrad'ın ana meydanı. Bütün mitingler, konserler burada yapılıyor. Ayrıca bir nevi buluşma noktası gibi kullanılıyor. Meydanda ulusal müze ve tiyatro var. Buraları da ziyaret etmek mümkün. Pazar günleri giriş ücretsiz. Etrafta çeşitli kafeler ve restoranlar bulunuyor. Meydan gezimizin ardından Belgrad'ın Bohem Mahallesi ve eğlence mekanlarının bulunduğu Skadarlija bölgesine yürüyoruz. Yaklaşık 15 dakikalık yürüyüşten sonra Skadarlija'dayız. Buradaki kafelerin, barların konseptleri gerçekten çok ilginç. Hepsinin ayrı bir havası var. Arnavut kaldırımlar, taş sokaklar ile Skadarlija farklı bir atmosfer sunuyor. Skadarlija'nın ardından yine yürüyerek Taj Meydan'a gidiyoruz. Buraya Taj Meydan denmesinin sebebi Belgrad'daki önemli yapıların taşlarının buradan çıkartılmış olmasıymış. Meydanın içinde San Marco Kilisesi var. Kiliseyi görüyoruz, parkta biraz dinleniyoruz. Taj Meydan'dan 20-25 dakika yürüme mesafesinde Nikola Tesla Müzesi var. Buraya doğru yürüyoruz. Oldukça kalabalık ve önünde sıra var. O nedenle girmeyi tercih etmiyoruz. Nikola Tesla Müzesi'nden sonra Belgrad'ın sembolü olan ve Belgrad'a gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken Aziz Sava Katedrali'ne doğru yürüyoruz. 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından Aziz Sava Katedrali'ndeyiz. Katedrali geziyoruz. Gerçekten büyük bir katedral,
dünyanın en büyük Ortodoks katedrallerinden bir tanesiymiş. Katedral gezimizin ardından akşam yemek ve zaman geçirmek için tekrar Skadarya'ya dönüyoruz. İlk günümüzü Belgrad'ın görülmesi gereken en önemli yerlerini görerek tamamlıyoruz. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenip birlikte gezmek istediğini arkadaşına gönderebilirsin. Belgrad'da ikinci günümüzde Zemun bölgesini gezeceğiz. Bunun için Otel Moskova'nın alt tarafında bulunan Zeleni Venac otobüs duraklarından 706 ve 707 nolu otobüse biniyoruz ve Zemun'a gidiyoruz. Zemun'da ilk durağımız Gardoş Kulesi. Buranın manzarası muhteşem. Kulenin ön tarafından Tuna Nehri'ni ve Zemun'u izliyoruz. Daha sonra Zemun sokaklarında gezerek önce Tuna Nehri'nin kenarına, daha sonra Zemun Meydanı'na iniyoruz. Zemun Meydanı'nda pazar kuruluyor. Fakat bugün pazar günü olduğu için şu an boş. Zemun Meydanı ve çevresinde bulunan yerleri geziyoruz. Burada bir kilise var, oraya giriyoruz. Zemun sokaklarını geziyoruz ve Zemun gezimizi tamamlıyoruz. Zemun, Belgrad'a çok yakın ama senelerce Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde kalmış. Bu nedenle çok farklı bir kültüre ve atmosfere sahip. İyi ki Zemun'a gelmişiz diyoruz ve Zemun gezimizi noktalıyoruz. Zemun gezimizin ardından tekrar otobüsle Zeleni Venac'a geri dönüyoruz. Buradan sonra gideceğimiz yer Ada Siganlia. Otobüs duraklarından 56 veya 53 nolu otobüse binerek Ada Siganlia'ya gidiyoruz. Ada Siganlia'da ne yapacağız? Nehre gireceğiz ve yüzeceğiz. Gördüğünüz gibi Ada Siganlia'da nehre girilip yüzülebiliyor. Nehre giriyoruz. Gerçekten nehirde yüzmek muhteşem. Çok keyifli. Akşama kadar nehirdeyiz. Akşam yine aynı şekilde geldiğimiz otobüsle otelimize dönüyoruz. 2 gün içinde Belgrad'ı en iyi şekilde gezmiş oluyoruz. Detaylı Belgrad gezim için Belgrad gezi rehberime de göz atabilirsiniz. 2 günlük Belgrad gezimizin ardından 4. ülkemiz Bosna Hersek'e gitmek için Belgrad otobüs terminaline gidiyoruz. Belgrad gezimizi tamamladık. Şimdi dördüncü ülkemiz Bosna Hersek'e gidiyoruz. Otobüs terminalindeyiz. 25 euroya bilet aldık. 10 gün öncesinden almıştım ben bileti. O yüzden bir problem yaşamadık. Birazdan yola çıkacağız. 3 euro şehir çıkış vergimizi de ödeyip otobüsümüze biniyoruz. Bu arada valiz vermek isteyenler için valiz başına 1 euro ödeneceğini de hatırlatayım. 3 saatlik yolculuğun ardından Bosna Hersek sınırındayız. Evet, Bosna Sırbistan sınır kapısındayız. Sırbistan'dan çıktık. Şimdi Bosna'ya geçeceğiz. Kişi geçemedi, iniyor galiba. Evet. Pasaportları aldık. Şimdi Saraybosna'ya doğru gidiyoruz. Bosna'ya girdikten sonra çok güzel manzaralı 5 saat süren yolculuk sonunda ve toplam 8 saat sonra 4. ülkemizdeki 8. şehrimiz Saraybosna'dayız. 7,5 saat sonunda Saraybosna'ya indik. Terminalde otobüsten iniyoruz. Terminalden çıkıp 500 metre yürüyerek şehir içi otobüslerin bulunduğu durağa gelip otobüse biniyoruz. Yarım saat sonra otelimize yakın bir meydanda iniyoruz. Otelimiz şehir merkezine yakın bir konumda ve günlük kişi başı 16 euro.
Otelimize yerleşip kendimizi şehre atıyoruz. Önce Başçarşı bölgesinde Bosna'nın ünlü köftesini yiyoruz. Bugün Saraybosna'da genel bir gezi yapacağız. Merkezde bulunan Başçarşı ve Feradiye'yi genel olarak geziyoruz. Akşam otelimize geri dönüyoruz. Ertesi gün sabah kalkıp meşhur Boşnak böreğiyle kahvaltımızı yapıyoruz. Saraybosna'yı 2 bölüm olarak gezmek gerekiyor. Bunlardan birincisi Osmanlı döneminden kalan Başçarşı bölgesi, diğeri ise Avusturya Macaristan'dan kalan Feradiye kısmı. Önce ikisinin de birleşim noktası olan, yani Osmanlı'dan kalan binaların yerine Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun binalarını yaptığı İnat Evi ve Bosna Kütüphanesi'nden başlıyoruz. İnat Evi'nin hikayesini ve Saraybosna gezilecek yerleri detaylı bir şekilde Saraybosna gezi videomda anlatmıştım. Saraybosna gezi videoma bakarak detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. İnat Evi'nden sonraki durağımız Başçarşı bölgesi. Burada sırayla Sebil ve Sebil'in bulunduğu meydanı geziyoruz. Daha sonra bu meydandan aşağı giderken solda kalan Kazancılar Sokağı'na giriyoruz. Kazancılar Sokağı'ndan çıkıp karşı sokağındaki Morikana ve oradan da Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne ulaşıyoruz. Caminin yanında tarihi saat kulesi var. Caminin karşısında da Hüsrev Bey Müzesi. Buraları da gördükten sonra cadde üzerinden daha da ileriye gittiğimizde Hüsrev Bey Bedestenini görüyoruz. Bedesteninin içinde geziyoruz ve böylece Osmanlı döneminden kalan bölgede gezilmesi gereken yerlerin hepsini gezmiş oluyoruz. Bedesten'in hemen yanında Avusturya Macaristan kısmına geçişi gösteren sınır çizgisi var. Bu sınır çizgisinden ileriye doğru gittiğimizde burası Feradiye Caddesi. Feradiye Caddesi üzerinde yürümeye başlıyoruz. Bu cadde Saraybosna'nın en hareketli ve en renkli caddesi. Bu cadde üzerinde çeşitli mağazalar, kafeler, restoranlar, galeriler bulunuyor. Bu cadde üzerindeki ilk durağımız Kutsal Kalp Kilisesi. Kutsal Kalp Kilisesi'ne giriyoruz, içini geziyoruz. Şortla girmenin yasak olduğunu hatırlatayım. Ön tarafında Papa II. Jean Paul'ün heykeli bulunuyor. Kiliseyi gezdikten sonra caddeden ileriye doğru yürümeye devam ediyoruz. Caddenin sonunda sönmeyen ateş var. Sönmeyen ateşe geliyoruz. Burası 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Boşnaklar için yapılmış. Burayı gördükten sonra geriye dönüyoruz. Kutsal Kalp Kilisesi'nin karşısındaki sokaktan nehre doğru yürüyoruz. Nehir kenarında ünlü Latin Köprüsü'ne geliyoruz. 1. Dünya Savaşı'nın fitilin ateşlendiği bu köprüyü görüyoruz. Köprüden karşıya geçip eskiden atların satıldığı ve yarıştırıldığı at meydanına geliyoruz.
Nehir kenarındaki gezimizin ardından görülmesi gereken tüm yerleri görmüş olarak Feradiye bölgesine geri dönüyoruz. Artık bu bölgede zaman geçirebiliriz. 4 ülke ve 8 şehirden oluşan gezimizin son gününe geldik. Sabah ana cadde üzerinden havaalanına giden troleybüse binerek Saraybosna Havaalanı'na gidiyoruz. 35 euroya aldığımız Sarayova İstanbul uçak bileti ile Türkiye'ye dönüyoruz. Dilerim bu video gezmek isteyenlere bir yol gösterici olur. Videonun daha fazla insana ulaşmasını ve izlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için gezmesini ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bu tarz videoların gelmesi için de destek olabilirsiniz.